Modern kentin o kafa şişiren gürültüsünde kendi iç sesinizi duymakta zorlandığınız, hatta bazen o sesi tamamen kaybettiğiniz anlar oluyor mu? Bence oluyordur. İşte bu incelememizde tam da o sıkışmışlık hissinin üzerine inşa edilmiş bir başyapıta. Edebiyatımızın usta isimlerinden Behçet Çelik'in Gün Ortasında Arzu adlı kitabına dalıyoruz. Karakterlerin zihinlerindeki o sessiz ama şiddetli fırtınaları, büyük şehrin insanı nasıl yuttuğunu adım adım konuşacağız. Hazırsanız lafı hiç uzatmadan başlayalım. Hemen en başta kapağı kaldırır kaldırmaz bizi Oktay Rıfat'ın o muazzam dizisi karşılıyor. Gün batmasa her kente dönebilir. Aslında bu tek satır birazdan konuşacağımız her şeyin özetini veriyor bize. Düşünsenize şehir hayatının o bitmek bilmeyen labirent gibi döngüsü. Sonsuz ihtimaller var gibi duruyor ama aslında dönüp dolaşıp hep aynı yere çıkıyoruz değil mi? Günümüz insanının o bitmez tükenmez arayışı için bundan daha iyi, daha vurucu bir açılış olamazdı sanırım. Peki bu arayışa nereden başlıyoruz? En mikro düzeyden, direkt karakterimizin o karanlık iç dünyasından. Şöyle gözünüzde canlandırın. Karakterimiz kalabalık, uğultulu bir birahanede herkesin ortasında ama yapayalnız oturmuş kitabını okuyor. Aslında yaptığı şey tam olarak şehrin o ezici, boğucu varlığından kaçıp edebiyatın o güvenli, sessiz limanına sığınmaya çalışmak. Hani o kalabalıklar içindeyken hissedilen bıçak gibi keskin bir yalnızlık hissi vardır ya, işte tam olarak o. Açıkçası modern çağın en büyük ve en yaygın huzursuzluğu da bu değil mi zaten? Fakat durun, asıl vurucu kısım şimdi geliyor. Karakterimiz bir yandan kitabını okurken diğer yandan içinden tam olarak şunu geçiriyor. Pastanede, birhanede kitap okuyanlar canımı sıkar oysa. İnanılmaz bir çelişki. Yani adam kendi yaptığı eylemi sırf başkası yaptığında düpedüz bir gösteriş diyerek yargılıyor. İşte Behçet Çelik'in kalemi tam bu noktada devleşiyor. İnsanın kendine bile itiraf edemediği o içsel huzursuzluğu, hepimizin içten içe oynadığı o performatif rolleri öyle bir önümüze koyuyor ki adeta sarsılıyorsunuz. Hemen peşinden gelen şu kabullenişe ne demeli peki? Bu yaptığı şeyin işe yarar bir gösteriş dahi olmadığını söylüyor kendi kendine. Daha doğrusu acı bir şekilde itiraf ediyor. Yazarın bu filtresiz, çırılçıplak üslubu harika gerçekten. Aslında karakterimizin tek istediği o kalabalığın içinde birileri tarafından fark edilmek, bir bağ kurabilmek. Hepimizin o sıradan hayatlarında gizli gizli taşıdığı, dışarıya vuramadığı onaylanma arzusu var ya, işte o arzuyu tüm çıplaklığıyla iliklerimize kadar hissediyoruz burada. Ve sonra o devasa hayal kırıklığı uçurumu çıkıyor karşımıza. Bir tarafta karakterin o tatlı, romantik kurgusu var. Güya karşı masadan bir kız kalkacak, kitabından falan etkilenecek, gelip onunla konuşmaya başlayacak. Diğer yanda ise buz gibi bir gerçeklik. Masada kendi kafasındaki senaryolarla yapayalnız kalmış bir adam. İç dünyadaki o yakıcı arzuyla modern kentin sunduğu bu izole gerçeklik arasındaki o devasa boşluk. Ne yalan söyleyeyim, bu uçurum eminim birçoğumuza oldukça tanıdık geliyordur. Şimdi biraz geri çekilelim isterseniz. O sessiz, kapalı birahaneden çıkıp kendimizi sokağa, makro düzeye atalım. Dışarısı öyle kitaptaki gibi steril değil. Dışarısı yoğun, tozlu, gürültülü ve tokat gibi gerçek. Yazar o boğucu kent atmosferini, sokakların o kaotik dokusunu kelimelerle resmediyor resmen. Ve biz karakterin kafasının içindeki o yalnızlığın dışarıdaki bu fiziksel kaosla nasıl birbirine karşıtığını çok net bir şekilde görmeye başlıyoruz. Sokak dediğimiz yer tam bir detaylar silsilesi. Seyyar kasetçiden bangır bangır çalan o yanık türküler. Daracık gömleklerin içine sıkışmış, yüzünden dert akan adamlar. Tezgahta öylece duran, silinmeye bile tenezzül edilmemiş tozlu meyveler. Ve neşeden falan değil, sırf o bir alışkanlık olduğu için bağırıp duran minibüs değnekçisi. Behçet Çelik, hepimizin her gün önünden geçip de asla dönüp bakmadığı bu sıradan detayları alıyor ve modern toplumun o kronik yorgunluğunu, o bitmişliğini yüzümüze vurmak için kusursuz bir ayna olarak kullanıyor. Mesela metindeki şu anekdot inanılmaz vurucu. Gömleği pantolonundan dışarı fırlamış bir delikanlı var. Gözüne kestirdiği bir kızın peşinden aniden minibüse atlıyor. Ama arzusu o kadar savruk, o kadar anlık ki yazarın da dediği gibi her an yön değiştirip bir başkasına kayabilir. Bu aslında koca şehrin hızına kapılmış, ne aradığını bilmeyen, tatminsiz ve sürekli şekil değiştiren modern insan arzusunun ta kendisi. Müthiş bir gözlem. Veya şu gri yeşil takım elbiseli, elinde evrak çantasıyla koşturan adama bakalım. İşin trajikomik yanı ne biliyor musunuz? O ciddi evrak çantasının içinde yüksek ihtimalle hiçbir belge yok. Belki sabahtan evde kaynattığı bir yumurta var, belki de sadece bir diş fırçası. Ama o çantayı taşımak zorunda. Neden? Çünkü bu acımasız şehirde bir statü, bir ciddiyet yanılsaması yaratmak zorunda.
Dürüst olalım, bu devasa şehir sahnesinde hepimiz hayatta kalmak için ara sıra böyle kostümler giymiyor muyuz? İşte can alıcı nokta tam da şu düşüncede saklı. Buluşacağı kişinin yanındaki yabancılar onu mühim bir şahsiyet sanmalı. Bakarsın bir iş imkanı çıkar. O kadar çaresizce, o kadar acı bir sınıfsal içgüdü ki bu. İnsanlar sırf ekonomik olarak hayatta kalabilmek için yabancılara karşı bitmek bilmeyen trajik bir tiyatro oynamak zorunda kalıyorlar. Gerçekten kahredici bir detay. Peki sokaktaki bu ekonomik çırpınış kime bağlanıyor dersiniz? Doğrudan bizim ana karakterimizin kendi hayatıyla yüzleşmesine. O birahanede kurduğu o romantik hayaller, tesadüfi tanışma senaryoları falan hepsi, istisnasız hepsi ekonomik kaygıların, sınıfsal engellerin o soğuk duvarına çarpıp paramparça oluyor. Şehrin içindeki o mekanların cebinizdeki bütçeye göre nasıl daraldığını veya genişlediğini gösteren inanılmaz ezici bir farkındalık anı bu. Hatta metindeki şu itiraf işin rengini tamamen belli ediyor. 3 kuruş maaşla ne evlenirsin ne bir kadınla 2 bira içebilirsin. 2 bira içtiniz diyelim. Ya üçüncü istenirse o zaman ne yapacağım diye yaşanan o iç kemiren korku. Düşünebiliyor musunuz? İçinizde büyüttüğünüz o devasa romantik arzular sıradan bir ekonomik gerçeklik karşısında saniyeler içinde un ufak oluyor. Edebiyatın sosyolojiyle böylesine sağlam kucaklaşması nadir görülen bir şey. Bütün bu maddi manevi ezilmişlik karakteri çok karanlık, çok keskin bir içsel savunmaya itiyor sonunda. Kimseye acımamalı insan, acımasız olmalı. Kendi başının çaresine bakmalısın, kendini düşünmelisin diyor. Baksanıza, modern hayatın getirdiği o ezici ekonomik kaygılar insanı dayanışmadan, empatiden nasıl da koparıp atıyor. Hayatta kalmak için merhametten vazgeçmek zorundasınız. Bu cümlenin o ağır yükü aslında metnin her köşesine sinmiş durumda. Yani şöyle bir toparlarsak, tüm bu anlattıklarımızın düğümlendiği yer neresi biliyor musunuz? Şehrin o insanın üstüne gelen, kafa şişiren gürültüsüyle bireyin içindeki o yapayalnız, kas katı sessizlik arasındaki devasa zıtlık. Behçet Çelik, kentin bu yorucu fiziksel atmosferini, karakterin içindeki o modern huzursuzluğu ve kopuşu körükleyen dev bir enstrüman gibi o kadar iyi kullanıyor ki hayran kalmamak elde değil. Kent melankolisi mimarı ve Behçet Çelik'in edebi yolculuğu. Tabii az önce konuştuğumuz bu katmanlı iç dünyalar, bu jilet gibi keskin toplumsal gözlemler edebiyat dünyasında da karşılıksız kalmamış. Gün ortasında Arzu, sırf günümüz insanının bu derin sancılarını o eşsiz diliyle edebiyata taşıdığı için 2008 yılında oldukça prestijli olan Sait Faik Hikaye Armağanı'nı evine götürmüş. Peki tüm bu derin hikayelerin arkasındaki o usta isim kim? 1968 Adana doğumlu Behçet Çelik. Düşünün, ilk öyküsünü ta 1987'de yayımlamış. Yani kelimenin tam anlamıyla 10 yıllarını edebiyata, insan ruhunun o saklı köşelerine, o görünmez çatlaklarına adamış biri var karşımızda. İşte bu devasa tecrübe, karakterleriyle o kurduğu kusursuz empatinin ve metinlerindeki taş gibi sağlam o yapının asıl sırrı bence. Yazarın bibliografisine şöyle bir göz atarsak, iki deli dervişten başlayıp düğün birahanesine, hatta romanı dünyanın uğultusuna kadar uzanan harika bir külliyat çıkıyor karşımıza. Ve en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Yazar edebi yolculuğunda ilerledikçe insanın o izolasyonu, şehrin insan ruhundaki o tuhaf yankıları onun pusulası olmaya hep devam etmiş. İncelediğimiz bu kitap da zaten o uzun edebi yolculuğun en olgun, en derinlikli duraklarından biri şüphesiz. Tüm bu analizi bir cümlede özetlemem gerekirse de şunu derdim. Çelik'in asıl büyük ustalığı, sokakta yürürken göz ucuyla bile bakmadığımız, sıradan bulup geçtiğimiz o anlara alıp, aslında hepimizin o içsel, o gizli arzularına tutulan kocaman bir aynaya dönüştürebilmesi. Siz onun hikayelerini okuduğunuzu sanıyorsunuz ama bir bakmışsınız satır aralarında yavaş yavaş kendi hayatınızı okuyorsunuz. Bu incelemeyi burada noktalarken aklıma takılan ve sizinle paylaşmak istediğim bir soru var. Dışarıdaki o modern şehrin, her şeyi yutan, yorucu gürültüsü içinde kendi hayatınıza, kendi sıradanlığınıza gizliden gizliye hangi arzuları, hangi susturulmuş hayalleri okuyorsunuz? Eğer bu sorunun cevabını arıyorsanız emin olun bu eser o gizli seslere tercüman olacak çok fazla sözü var. Yeni bir incelemede tekrar buluşmak üzere, merakla ve edebiyatla kalın.